Mikrop nedir? Biliyor muyuz çocuklar? Bu resimde sevimli göründüklerine bakmayın. Onlar hiçbir zaman çıplak gözle görünemez ve çok tehlikelidirler. Mikropları görebilmek için mikroskop denilen alet kullanılır. Bu aletin dışında bir mikrobu görmemiz imkansızdır. Çevreye attığımız çöpler zamanla eskir ve kokuşmaya başlar. Bunlar mikropların çok sevdiği yaşam alanlarıdır. Mikroplar koku yapar ve zehirli gazlar çıkarırlar. Kirli ortamlarda bulunursak hastalanırız. Doktora gitmek ve bir sürü ilaç almak zorunda kalırız. Hasta yatar ve oyun oynayamayız. Bu yüzden büyüklerimiz evlerimizin temiz tutulması için çaba gösterirler. Temizlik, mikropların yaşamak istediği ortamı yok etmektir. Annelerimiz bunun için çok uğraşırlar. Biz annelerimize temizlikte yardım edemesek bile oyun oynadıktan sonra oyuncaklarımızı toplayarak onlara biraz olsun yardım edebiliriz. Temizlik sabah kalkar kalkmaz yüzümüzü yıkamak ve dişlerimizi fırçalamakla başlar. Yemeklerden önce ve sonra, kitap okuduktan sonra ya da tuvaletten çıktığımızda ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Çünkü mikroplar görünmezler ve neyin üstünde olduklarını bilemeyiz. Arkadaşlarımızla oyun oynadıktan sonra ya da konsol oyunlarından sonra da ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. Ellerimizi yıkarken sabun kullanırız ve parmak aralarımıza bu sabunu iyice sürmeye dikkat edelim. Uzadığı zaman tırnaklarımızı mutlaka keselim ya da büyüklerimizden kesmesini isteyelim. Tırnak içlerinde kir olmamasına dikkat edelim. Oyuncaklarımızı temiz tutalım ya da zaman zaman büyüklerimizin onları temizlemesine izin verelim. Temizlik yaparken mutlaka sabun kullanmaya dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar sık duş alalım ya da banyo yapalım.